aslında savaşın 2011'deki savaşla aynı savaş olmadığını gösteriyor. Niye böyle diyoruz? Şöyle diyoruz, çünkü bu savaşta bundan önceki dönemde 2011'deki süreç içerisinde baktığımızda hava gücü olmayan bir muhalefet varken bugün 2024 itibarının sonu itibariyle bir hava gücü oluşturmuş gibi bir görsel ortaya çıkıyor. Bu nasıl oldu? Bu Ukrayna'daki durumla oldu. İşte Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşında ön plana çıkan bir şey var. Bu normal sıradan dronların içerisine patlayıcılar kullanılarak saldırılar yapılıyor. Özellikle bunu Ukraynalı askerler Rus mevzilerini yaparken kullanıyordu. Aynı çalışmanın, aynı çalışma tarzının bugün Suriye'deki savaşa da yansıdığını görüyoruz. İşte getiriyorlar, drone havada duruyor, yukarıdan bir gözetleme yapılıyor. Hatta birkaç drone aynı anda havaya kalkıyor. Koordineli şekilde işte drone operatörleri o bölgedeki askeri yoğunluğun içerisine havadan bomba bırakıyor. Zaten drone çok yüksekte olduğu için çoğu zaman bu duyulmuyor, drone'un havada olduğu ve normal. Çünkü bir pervane sesi var, yüksek olunca gelmiyor. Tabii drone, hayır, bir de zaten bu drone'lar şöyle bir şey var. İşte 500-600 metre öteden bir şekilde görseli görerek, yani ben şimdi drone pilotu olarak o görseli görüyorum ve o görsel üzerinden bırakıyorum. 2-3 drone aynı anda havaya çıktığı zaman birisi gözetleyici, işte gözetleyici görevi yaparken diğerleri de bombalayı bırakarak da saldırı yapabiliyorlar. Tam tersi tek drone'la da bu saldırılar yapılıyor. Bu da özellikle zırhlı tank ya da işte bu tür işte araçların üzerine yüksek ağır makinalı tüfeklerin konulduğu araçlar yapılıp saldırılarda çok net kullanılıyor. Bu aslında şeyi değiştiren, denklemi değiştiren konulardan bir tanesi. Çünkü daha hızlı ilerlemelerini sağlayan etmenlerden bir tanesi. Hem hızlı ilerlemeni saldırıyor hem de dronlarla, bu işte drone saldırılarıyla arka taraftaki öte taraftaki cephenin arka tarafındaki lojistiğin de kesilmesi sağlanıyor bir şekilde ileriye gidilerek. Bu önemli. Belli ki sahada şu anda çok fazla da drone operatörü var. Çünkü her yerden, işte Halep düşerken Halep'ten, işte Hama işte ele geçirilirken muhalifler tarafından Hama'dan, diğer yerleşim bölgelerinden, İdlib'in işte başka bölgelerinden baktığımızda o bölgeden çok fazla böyle saldırı görüntülerinin geldiğini görüyoruz. Hatta yer istihbaratı ile birlikte, bazen öyle de oluyor, yer istihbaratı ile birlikte kritik önemdeki kişilere de böyle drone'lu saldırılar yapılabiliyor işaretleme yoluyla. Örneğin işte biz mesela şey yapıyoruz, insan istihbarat üzerinden yürütüyoruz işimizi. Sahada bir elemanımız var. Aynı zamanda o ekipten görünen bir elemanımız var. Örneğin işte rejim yanlısı görünen bir istihbaratçımız var. O istihbaratçımız önemli kişiyi işaretliyor. O kişiyi de drone'la işaretlendiği için şurada olduğunu söylüyor işte örneğin işte o merkezine. Orada buralar vuruluyor. Bunlar, böyle şeyler yapılabiliyor şu anda. Zaten denklemi değiştiren işlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok görüntü geliyor ama. Diğer görüntüyü de konuşacağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Sizin söylediğiniz önemliydi Sarıkan. Sen dedin ki bu noktada dronlar çok fazla şeyi değiştiriyor ve muhalif gruplar çok iyi çok küçük, bak çok önemsiz bir şeymiş gibi gözüküyor. Mesela, ama çok büyük bir parça yani hazırlanmış dediniz ya, orada bir de tam anlamıyla hazırlanmışlıklar var. Açıklamalara baktığımızda girdikleri yerlerde bütün farklı dinden olanlara, farklı ırktan olanlara yaklaşımına baktığımızda bugün çok mu iyi hazırlanmış muhalif? Şöyle bir şey var. Şunu görüyoruz. Özellikle saha organizasyonu açısından, harekatın yürütülmesi açısından bir kurmay zeka olduğunu görüyoruz. İyi hazırlanılmış bir askeri yapı olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Türkiye 2018'de HTŞ'yi terör örgütü ilan etmiş olsa da HTŞ güçlerinin de bu bölgede iyi hazırlandığını ve bir şekilde kurmay zeka ile mesela Hama operasyonunda direkt girmeyip işte sarmak, çembere almak, bir takım askeri aktivitelerin doğru şekilde yönlendirildiği yönünde ortaya çıkan bir şey var. Onun arkasındaki kurmay zekanın bu işi iyi planladığı görülüyor. Bu kim yaptı? HTŞ kendi mi yaptı? Yoksa başka gruplar üzerinden mi? İçeride nasıl bir organizasyon kuruldu onu bilemeyiz. Ama şu ana kadar gelinen süreçte bir hafta geçti. Başlangıçtan bugüne bir haftada eğer muhalifler bir haftadaki
4 yıllık bir süreçte almıştı Esad rejimi o bölgeyi. Ta Halep'e kadar çıkartılmıştı. Kendi muhaliflerin etkisini azalttırmıştı. Hem de Rusça işte Hizbullah, İran eksenindeki destekle bunu bir şekilde İdlib'e kadar sürmüşlerdi. Bir haftalık bir süreçte onun terse döndüğünü, Hama'ya kadar, bakın 2011'den beri Hama aslında Esad rejiminin elindeydi. Hama'ya kadar bir haftada geldiğini görüyoruz. Bu şeye benziyor. Hani teşbihte hata olmaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük taarruz meselesine benziyor. İşte hani işte çok hızlı geri it. tabii 9 Eylül'e kadar o itme meselesine geliyor. 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e ona benzer bir görsel ortaya çıkıyor. Teşbihte hata olmaz. Tekrarlıyorum bunu. Burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım. Bu hız beklenenin çok ötesinde. Yani şu anda Humus'a 5 kilometre, 3 kilometre yakınlıkta bir bölgeye girildiği, bir kasabaya girildiği bilgisi var. Ve o belge üzerinden baktığımızda arkada işte yaklaşık 30-40 kilometre, belki de 50 kilometre, şu o Humus'la Şam arasını çok iyi kilometre olarak çok iyi bilmiyorum ama bakarız birazdan. Yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe İşte var. o 50 kilometre sonrasında başkentin girişildiğini görüyoruz. Şimdi bu olay, bu operasyonun nasıl bir kurmay zeka ile yönlendirildiğinin de göstergesi. Durmuyorlar da. durmuyorlar, çok hızlı ilerliyor. Ellerindeki enstrümanı da çok iyi kullanıyorlar. İşte dronları diyoruz. Hava gücü gibi kullanmaya başladılar dronları. Bu drone meselesi savaş tarihini değiştiren bir meseleye dönüştü şu anda. Şöyle bakalım. İşte 2. Dünya Savaşı'ndaki o zırhlı etkisi, hani Almanların o süpüren zırhlı etkisinin bugün Büyük zırhlılar teknolojiyi de kullanmış. Tabii bugün hava savaşlarının ötesine geçen bir uçak saldırılarının ötesine geçen SİHA ve drone saldırıları görüyoruz. Bunu nerede gördük? Özellikle SİHA saldırılarında Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda, o Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermeni zırhlarına karşı çok net sıra dışı bir SİHA gösterisi yaptığını, orada Türk etkisi, Türkiye'nin de o SİHA'ların o teknolojik üstünlüğü sayesinde Ermeni göçlerinin birkaç gün içerisinde işgal edilen bölgelerden, Karabağ'dan çıkarıldığını görmüştük. Burada oradan farklı tabii. SİHA değil, burada dronlar var. Dronlar işte bizim gördüğümüz sokaklarda birçok insanın da elinde bulunan, internette satılan dronlar. Ama eklentiler yaparak. tabii üstlerine işte bomba bağlayarak, Evet. bir nasıl söyleyeyim, hani paket taşımak gibi. Paketi taşıtmak ve onu bıraktırtmak üzerine kurulu bir yöntemle yapıyorlar ki bu da aslında durumun, savaşın nasıl farklılıklaştığını gösteriyor. Yani sen bir zırhlıyla, bir tankla, bir üzerine ağır silahlı makine koymuş bir araçla tutunamıyorsun şu anda, onu görüyorsun. Peki bu perspektiften başka bir perspektife, yandaki görüntüye geçtiğimizde, şimdi burada dronların kullanıldığını konuştuk, İdris Arıkan anlattı. Burada da başka bir perspektif var. Burada Şimdi kaçıyorlar. buraya baktığımız zaman bu Humus'a çok yakın bir nokta olduğunu söylüyor arkadaşlar. Der El Kabira kasabası olabilir. Çünkü en Neresi yakın dediniz nokta Fergise. Fergise ya da Der El Kabira. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada şunu söyleyeceğim ama araçlara baktığımızda şimdi biz en kötü ihtimalle pick-up'ları görürdük. Arkasında farklı büyük silahların konulduğunu, ama burada SUV'leri görüyoruz. Yani normal hayatta kullandığımız araçları görüyoruz. Şimdi zaten teknoloji gelişmişken araçlar normalleşmiş. Şurada şöyle bir şey var. En kötü savaş halka karşı yapılan savaş. Şimdi sen halkına karşı savaş yaparsan, yani şimdi 2011'den 2025'e, işte şu günlerde 25'e geliyoruz. 2025'e gelinen süreci hatırlayalım. Burası kan banyosuna döndü bu ülke. Bunu yapan kişi de işte hala rejimin başındaki isim. Sen eğer halkına karşı savaş üretirsen, onları bir şekilde dışarıdan getirdiğin milislerle, işte İranlı milislerden bahsediliyor, Hizbullah milislerinden bahsediliyor. İşte bir şekilde Rus askerlerinin bölgede olmasından, eskiden Rus paralı askerleri, Wagner'lerin bölgede olduğunu biliyoruz. Eğer sen oradan başka dış yardımla kendi halkını öldürtürsen, sonuçta halkın içerisinde bir güç oluşup bir şekilde o bölgede sana karşı bir ayaklanma çıktığında
içerideki normal sivil halk da oraya destekler konumuna geliyor. Dün Hama'dan gelen işte sevinç gösterilerini görüyoruz. Niye o sevinç Görüntülerde telbiseden olduğunu tekrar hatırlatayım. telbise işte o da hemen Hama'dan çıkınca Humus'a doğru giden yoldaki bir bölge. Şimdi bu bölgede diyoruz ya normal sivil araçları görüyoruz. Belli ki zaten beklenen bir şeydi bu. O bölgedeki halk, sivil halk buradaki işte HTŞ olsun, diğer muhalif gruplar olsun onlara katılarak Esad rejimine karşı bir operasyon desteğinde bulunuyor. Şimdi görüntülerde şunu çok görüyoruz. Diyor ki mesela Halep'e girmiş muhalif güçler diyor ki biz diyor burayı İran milislerinden aldık diyor örneğin. Bu cümleyi dikkat edelim. Burada demiyor yani biz bunu Suriye ordusu Suriye'den geri aldık demiyor. Buradaki saflara baktığımızda bir tarafta muhalifler, işte muhaliflerin içerisindeki gruplar her ne kadar tekrarlıyorum her ne kadar Türkiye ve birçok dünya ülkesinde terör örgütü olarak ilan edilse de HTŞ ve karşı tarafta Esad rejiminin işte o 15 yıllık süreçte 14-15 yıllık süreçte 500 bin 600 bin kişinin hayatına mal olan dönemdeki zulmü var. Ve şimdi bu zulme karşı ayaklanan bir kitle olduğunu düşünürsek bu görüntüleri normal karşılıyoruz. Silivri araçta kullanılıyor, işte normal araçta, işte şimdi mesela panel vanlarda kullanılıyor, motorlar da kullanılıyor. Yani şeyi görmek lazım, süpürülen bir karşı rejim görüyoruz şu an. Buradan sonraki süreçte ne olacak? Buradan sonraki süreçte ya Esad işte her neyse o kişinin ya o bölgeden kaçtığını ya da bir şekilde darbeyle indirildiğini ya da sürgüne gittiğini görme ihtimalimiz çoğalacak, görecek. Peki bu ihtimal... Ya da tam tersi olacak. Yine bir kan banyosuna dönecek etraf. Yine bir katliamlar silsilesi olacak. Düşün ki şu kentlerin çoğunda normalde savaş öncesi 23-24 milyon olan Suriye halkının yoğunlukla yaşadığı kentlerde Halep'tir, yok Hama'dır. Şimdi Halep'te 2 milyon nüfusun yaklaşık 300-400 bini kalmıştı zaten. Şimdi sen zaten kendi halkını ya öldürmüşsün, Evet. ya kanlı şekilde öldürmüşsün ya da oradan kaçmaları zorlamışsın. Şimdi burada öldürecek sivil de bulamıyorsun artık. Yani kan banyosu yapsan yapacak durumda değilsin. Çünkü bu insanları zaten ya öldürdün ya bölgeden kaçırttın. 10 milyon insanın bakın ülke nüfusunun neredeyse yarısı oradan kaçtıydı. Şimdi gelenlerin işte gidenlerin buradan gidenlerin 3,5-4 milyon insandan bahsediyoruz. Türkiye'den Halep'e gitme ihtimali üzerinden konuştuğumuzda bu insanların oradaki savaşa destek verdiğini görüyoruz ki bu da önemli bir husus.